Herkese Golfar testimizden merhaba. Şöyle hemen can verelim Golfar'ımıza. 2016 Golf R. Daha önce pistte de kullanmıştık. Ama detaylı testini çekemedik. Şimdi detaylı testini çekiyoruz arkadaşlar. 2 gündür otomobil bizimle beraber. Bizim ekipten arkadaşlar Golf R geldiğini duyunca böyle elleri ayakları titredi. Barış ve Atan'ın. Kendileri de zaten Volkswagen Polo ve Golf kullanıyorlar. Bizim vakçı diye tabir ettiğimiz Volkswagen hayranları. Bir Volkswagen grubundaki otomobillerde herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor. Onun için çok seviliyor. Dışarıdan baktığınız zaman Golf R'da tabii ki bizim gibi petrolhead'ler baktığında tamam bu Golf R der. Ama annen baban baksa, kız arkadaşın baksa Golf der yani. Bunda tabii Bizenonlar var, 4 egzoz var, Marşpiyel var. İşte krom satin aynaları var. 19 jantları var. 235 45 19. Bize göre tabii büyük farklar var otomobilde. Büyük frenler var tabii. Ben bir o arabaya baktığım zaman şimdi bir sürü yalancı modifiyeli 5 kasalar oluyor ya, E39'lar falan. Hemen disklere bakıyorum. Belli ki fake. Sonradan modifiyeli. 520i M5 görünümlü. Hemen disklere bakınca anında belli oluyor. Golf R'ın iç mekanı Hatch sınıfındaki en düzgün, en kaliteli iç mekan. Bunu kesinlikle kabul ederim. Girdiğiniz zaman bir böyle dediğim gibi çok renk yok ama bir premium his alıyorsunuz. Yani o Piona Black ile şu malzemenin seçimi ve o ikisinin kombinasyonu gerçekten çok güzel. İç mekanda işte ufak karbonumsu detaylar var burada. Böyle karbon değil tabi bunlar. Gerçek karbon olsa çok daha güzel olurdu. Keşke olsaydı tabi. Onlar tabi bir sportiflik katıyor. İşte bir 4Motion logosu var burada gözde. Onun haricinde burada hemen motoru çalıştırma ve stop etme butonu var. Hemen o şeyde sürüş modları var. Vites topusu çok güzel. Yanı böyle hafif karbon texture var. Karbon desen var vites topuzunda. Saklama gözleri olarak da Golf çok iyi. Yani işte burada gözlüklüğü var. Burada saklama gözü var. Kapı içleri geniş. Arka diz baş mesafesi güzel. Ben 1.76'yım. Şimdi zaten görüntü girer. Uzun yolculuklarda rahat edersin. Mesela en iyisi mi değil. Şimdi benim aklıma Nissan Pulsar geldi. Nissan Pulsar'ın diz mesafesi efsaneydi. Ama bu da hani öyle dar değil. Bir 1 serisi gibi değil. İç mekanda tabii girdiğiniz zaman en büyük farklılık direksiyon. Direksiyon çok güzel. Simit o eline oturuşu, simidin boyutu, alt tarafı kesik olması, kulakçıklar olması. Kulakçıklar o kadar güzel yerleştirilmiş ki hiç şu vitese bile gerek yok. Koltukları yarı alkantara, yarı kumaş ama böyle sentetik değişik bir kumaş. Böyle sportif bir koltuk. Çok da rahat. İşte bel ayarı yapabiliyorsun. Bel çukurunu iyi dolduruyor. Virajlarda iyi tutuyor gövdeyi. Hoşuma gitti koltuklar. Sürüş pozisyonu güzel. Tam ayarında yapabiliyorsun. Belki biraz daha alçak olsaydı daha iyiydi. Ama sürüş pozisyonu, ideal sürüş pozisyonunuzu yakalayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani tam böyle otomobilin omurgasında oturuyormuş gibi kendini iyi hissediyorsun. Dikte oturduğun zaman tam gazlama modu. Hatch olmasına rağmen iç mekanda
uzun yolculuklarda da çok rahat edebilirsiniz. Kol dayaması çok güzel. Ayarlanıyor böyle. Kolunu dayayıp şöyle dirseğini hiç yorulmadan seyahat edebilirsin. Bunu da destekleyen tabii uzun yol konforunda da rüzgar yalıtımı güzel. Golf'ün zaten bu sınıfta iyidir. Yani kompakt sınıfta iyidir. Bu otomobilde de bir hatch olduğunu düşünürsek oldukça güzel yalıtımı olduğunu söyleyebilirim. Konfordan bahsetmişken bu otomobilde 19 inç jant ve lastik kombinasyonu var. 19'a rağmen şehir içi keskin çukurlarda bile böyle hatch, aman işte böbrek taşım düştü. Mesela Clio RS'te go kart gibiydi araba. Hani sıfır konfor vardı. Bu Golf R'da böyle değil. Gerçekten günlük yaşama da çok rahat adapte edebiliyorsunuz kendinizi Golf R'la. Arka geri görüş kamerası var. Netliği fena değil. Daha iyileri var ama çok iyi değil. Eskidi artık biraz. Güzel ama böyle açılıyor bagajdan, armadan açılıyor, kamera çıkıyor. Ya ben Golf R'ı diyorum. Dedim ya, günlük hayata çok rahat adapte edebiliyorsunuz Golf R'ı. Aynen öyle. Tam bir müdür arabası. İşinden dönecek, evine kadar gidip sıkacak, gazlayacak. Evine gazlayacak, konfor içinde, uzun yola gidecek, performansı var, 4 çeker, güvenli. Hani hardcore bir petrolhead, hardcore bir gazlama arabası değil bu. Yani bir Focus RS ya da bir Leon değil bence. EA 888 kodlu 2 litre 300 beygir 380 Nm tork üreten, bu torkunu da 1900 ve 5500 devirler arası veren çok beğendiğim bir motor. 300 beygir gücünü 5500 devirde veriyor. 6500'lere kadar çevirebiliyor. Ama hani 6500'den sonra fazla güç üretmiyor. Potansiyeli çok yüksek motorun ve hissettiriyor yani. Hani benim daha diyor %60 performansındayım. Zaten 600-700 beygirlik Golf R'ları biliyorsunuzdur. Motor çok esnek ve turbo gecikmesi de çok az. Bastığın an hop uzuyor. Yani yeni nesil otomobillerde hakikaten motorları, yeni turbo otomobilleri atmosferik gibi yapıyorlar. Tabii bu motorda neler mi değişti? Üst kapak farklı normal GTI motoruna göre. Pistonlar farklı, turbo farklı, enjektörler farklı, egzoz valfleri farklı, yazılımı biraz daha farklı. Bunlarla 300 beygiri yakalıyorsun tabii. Biliyorsunuz 6 ileri ıslak kavrama var bu otomobilde. Ben 7 ileri kuru kavramaya göre çok daha seviyorum bunu. Niye? İlk gaz tepkisi çok güzel. Mesela kuru kavramada geçen de bahsediyordum. O gecikmeyi ben sevmiyorum ama bunda o gecikme yok. Hop diye hemen alıyor. Gidiyor, otomobili götürüyor. Tepkimeleri çok iyi, hızı çok iyi. Zaten biliyorsunuz Focus RS ve Golf R durağımızda 50 beygir düşük olmasına rağmen Golf R kazandı. Ben de bunu kullanıyordum. Ben Focus'u kullanıyordum. Golf R Ant kullanıyordu. Hatta çoğu kişi mesaj attı, abi Golf R yazılımlı mı falan diye. Hayır değil. Ben zaten bize geldiğinde 1000 kilometredeydi araba. Standart Golf R. Ama o kadar iyi çalışıyor ki şanzıman. Yani hiç kayıpsız. Sen orada vites atana kadar DSG hop vites atmış ve arabayı götürüyor oluyor. Tabii launch control sayesinde 4.9 saniyede çıkabiliyorsunuz. Race'e aldım, ESP'yi kapadım, frene bastım, gazı kökledim, 4000'de tutuyor ve ve uzuyorsunuz. 100. Hızlandığı kadar da iyi duruyor. Önde 340 milim, arkada 310 milimlik fren diskleri var. Yani şöyle söyleyeyim, Clio RS'te önler 310 ya da 308 diye hatırlıyorum. Oldukça iyi frenleme kuvveti var. Oldukça etkileyici performansı var. Yok değil.
Ama insan alışıyor. Yani bir hafta kullanın, bir hafta sonra alışırsınız. Bu performans da böyle bir şey. Şimdi gelelim bunu bağlayacağım yere. Yani sürüş keyfine, yol tutuşuna. Bildiğiniz gibi Haldex 4 çeker arkadaşlar Golf R. Haldex 5 var bunda. Aslında oldukça iyi çalışan bir sistem. Yani otomobili koparamıyorsunuz. Kopmuyor. Yani gerçekten kopmuyor. Önde de XDS Plus var. Frenle beraber kilitli diferansiyel varmış gibi davranıyor ama hakikaten varmış gibi de çalışıyor. Bu çok güzel özellikler bunlar. Bu otomobilde adaptif şasi kontrolü var. DCC, Dynamic Chassis Control. Burada işte ayarladığınız gibi race'e ya da konforu ayarladığınızda gerçekten hissedilir değişiklik var. Özellikle race'te otomobil karakterini çok değiştiriyor. Yani gerçekten bir hatch kullanıyorsun. Ama diğer modlarda fazla bir şey yok. Diğer modlarda pek bir şey hissedemedim ben yani. Konforda tabii gaz tepkileri düşüyor. Araba biraz daha yumuşuyor. Böyle bir patlama da oluyor egzozda. Bak nasıl itaat ediyor emirlere. Gördünüz mü nasıl itaat ediyor? Çok iyi. Yani kafadan kaymasını beklersiniz ama kaymıyor. Kafası çok tutunuyor. Sürüş keyfi şöyle. Bu otomobilden keyif almak için arkadaşlar çok yüksek limitlere çıkmanız lazım. Gerçekten üstüne çıkıp görebiliyorsunuz o 4 çekerin çalıştığını. Aksi halde genelde kafasına yığılma ve ray gibi dönme eğiliminde. Anca büyük ağırlık transferlerinde gövdeyle birlikte kayıyor. Böyle 4 çeker hissi yaratıyor. Yani bir Evo gibi, bir Focus RS gibi viraj ortasında atıyorum gazla o ağırlık transferi arkaya kolay kolay geçmiyor. Evo'da ya da Focus RS'te bu sürüş keyfi hep var. Yani bunda belki biraz korkutabilir. Biraz tecrübe gerektirir. Ama Evo'da ve Focus RS'te aslında elinizin altında otomobil. Çok güven veriyor. Bu da çok güven veriyor. Ama bunun verdiği güven o keyfi biraz törpülüyor. Onlarda her daim bu üst limitteki keyfi her daim alıyorsunuz. Yakıt tüketimini şöyle söyleyeyim. Çok sakin, hiç gaza basmadan şehir içi 27 kilometre saat ortalamayla o hani ortalamayı ölçüyor ya, 27 kilometre ortalamayla gidince 9.2 yaktım. Bu da 50 kilometre falan böyle kullandım. Gazladığınız zaman ortalamanız hemen 14-15'leri buluyor. 20'leri bile buluyor. Pistte falan gazlarsanız 20'leri de bulur. Normal bu otomobilin uzun dönem kullanımında yakışı 12 litreler civarında. Şimdi Focus RS'i düşünüyorum. O 15-16'ları görüyordu. O hem daha biraz daha ağırdı bundan. Bu 1515 kilo. O biraz daha ağırdı, tam hatırlamıyorum. 1600'leri buluyordu galiba. O sebeple bunun yakışı Focus RS'ten biraz daha düşük. Dediğim gibi 12 gerçekçi uzun dönem ortalaması 12 litre. Sonuç olarak Golf R çok güvenli. Böyle tazı gibi yol tutuyor. Belki o Focus RS işte Evo'daki gibi keyif böyle yüzünüzü güldürmüyor ama çok ciddi bir otomobil. Pistte de çok iyi işler çıkarır. Ben keyif aldım. Sahibine buradan da Berkay'a selam olsun. İyi günlerde kullansın aracını. Teşekkür ederiz de bu otomobili bize verdiği için teste. Golf R testimizden bu kadar arkadaşlar. Güzel, heyecanlı bir test oldu bence. Bana destek olun. Videolarımı paylaşın. Videolarıma yorum atın. Hep beraber kanalı çok daha iyi yerlere getirelim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Ben biraz daha golfarla vakit geçireyim. O jump güzelmiş. Vallahi havalanır gibi olduk ha. Dur bir döneyim bir daha bir havalanıyorsa bakayım ya. Orası havalanıyorsa eğer kendimize güzel bir jump bulduk demek.